Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, bir zamanlar çok uzak bir galakside bir kralın 3 kızı vardı. Kral çok yaşlı ve hastaydı. Bir gün kızlarını yanına çağırdı ve dedi ki, "Kızlarım, benim ömrüm az kaldı. Sizden son bir isteğim var. Bana birer yıldız kuşu getirin. Bu kuşlar çok nadir ve güzeldir. Onları bulmak için çok uzaklara gitmeniz gerekecek. Ama eğer bunu yaparsanız benim ruhum huzur bulacak. Çünkü bu kuşlar benim atalarımın da aradığı kuşlardır. Onlara ulaşmak bir efsanedir. Eğer siz bunu başarırsanız benim soyumun en büyük kahramanları olacaksınız." Kızlar babalarının isteğini yerine getirmek için hazırlandılar. Her biri farklı renkte ve şekilde olan uzay gemilerine bindiler. Birbirlerine iyi yolculuklar dileyip ayrıldılar. En büyük kız kırmızı uzay gemisiyle yola çıktı. Uzun süre uçtuktan sonra bir gezegene indi. Burası kızıl tonlarda bir atmosfere sahip olan göz alıcı bir gezegendi. Kırmızı renk her yeri sarmıştı ve gezegenin genel atmosferine egemendi. Gezegenin yüzeyi kızıl renkteki kumullar, dağlar ve ovalarla kaplıydı. Gezegenin çalkantılı ve volkanik aktiviteleri bazen kızıl gökyüzünde parlak yıldızlar ve renkli ateş püskürmeleriyle kendini gösterirdi. Volkanik patlamalar kırmızı ışıltılarla gezegenin her yanını aydınlatırken, kızıl gece gökyüzünde dans eden ışık demetleri göz kamaştırıcı bir manzara sunardı. Kızıl gezegenliler kırmızı renkteki tenleriyle dikkat çekiciydi. Vücutlarında hafif bir parlaklık vardı ve gözlerinde enerji dolu bir ışıltı bulunuyordu. Gezegenin yerlileri kırmızı kıyafetler giyer ve genellikle süslemelerinde kırmızı tonları tercih ederlerdi. Kızıl gezegenin yaşamı çeşitli bitki ve hayvan türleriyle doluydu. Bazı bitkiler kırmızı yapraklara ve çiçeklere sahipti. Bu da gezegenin kırmızı renk temasını pekiştiriyordu. Bazı hayvanlar da kırmızımsı tüylere ve derilere sahipti ve gezegenin canlılığını tamamlıyordu. Prenses, kızıl gezegenin bu benzersiz atmosferinden hem şaşırmış hem de etkilenmişti. Kızıl gezegenliler onun ortaya çıkışına şaşkınlıkla yaklaştılar ve merakla sordular. "Sen kimsin? Nereden geliyorsun?" Kız kendini tanıtarak cevapladı. "Ben bir kralın kızıyım. Babam benden bir yıldız kuşu getirmemi istedi. Siz bu kuşları nerede bulabileceğimi biliyor musunuz?" Kızıl gezegenliler başlarını sallayarak cevap verdiler. "Evet, biz bu kuşları biliyoruz ama onları yakalamak çok zordur. Onlar son derece hızlı uçarlar ve akıllıdırlar. Bizim gezegenimizde bazen görünürler ancak kimse onlara yaklaşamaz." Kız umutsuzluğa kapıldı ve endişeli bir şekilde sordu. "Peki ben ne yapmalıyım? Babam isteğini yerine getiremezsem çok üzülür." Kızıl gezegenliler ona acıyarak şöyle cevap verdiler. "Endişelenme, sana yardım edeceğiz. Gezegenimizde bir bilgin var. O çok şey biliyor. Belki sana bir yol gösterebilir." Kız, kızıl gezegenlerin önerisiyle bilginin yaşadığı tapınağa doğru ilerledi. Tapınak antik bir yapıydı ve görkemli bir şekilde yükseliyordu. Yüksek tavanları, süslü sütunları ve gizemli sembollerle dolu duvarlarıyla büyüleyici bir atmosfere sahipti. Tapınağın kapısından içeri adım atan kız, gizemli bir sessizlikle karşılaştı. Tapınağın ortasında bir sandalyede oturan yaşlı bir insan duruyordu. Gözleri derin düşüncelere dalıyor ve evrenin sırlarını araştırıyormuş gibi görünüyordu. Kralın büyük kızı çekingen bir şekilde bilginin yanına yaklaştı ve durumunu yavaşça ona anlattı. Bilgin yaşlı yüzüne hafif bir gülümseme yerleştirerek kıza baktı. Bir an düşündükten sonra
gizemli bir küreyi çıkararak kıza uzattı. Küre, saydam bir kristal gibi parlak ve pürüzsüz bir yüzeye sahipti. Işıltılı ve renkli bir aura küreyi sarmalıyordu. Kürenin içinde göz alıcı bir şekilde dans eden enerji akımları vardı. Bu akımlar evrenin derin bilgisini ve bilgelik enerjisini temsil ediyordu. Küre kızın ellerinde hafifçe titreşti ve parlayan bir ışık yaydı. Kürenin içinde evrenin sırlarını ve uzak galaksilerin ışığını yakalayan minik yıldız parçacıkları dans ediyordu. Her parçacık farklı bir renkte ve frekansta parlıyordu. Bir araya geldiklerinde ise büyüleyici bir gökkuşağı oluşturuyordu. Kız küreyi alınca titreşimlerini hissetti ve içindeki enerjinin kendisine doğru çekildiğini hissetti. Bu küre sadece fiziksel bir nesne değildi. Aynı zamanda evrenin enerjisini ve bilgisini taşıyordu. Ona dokunan herkes içindeki derin bilgeliği hissedebilirdi. Bilgin kıza küreyi teslim ederken şunları söyledi. Bu küre evrenin bilgeliğini ve yıldızların ışığını taşır. Onunla birlikte sınırsız bir keşif yolculuğuna çıkabilirsin. Ancak unutma, bu küre sadece bir kez kullanılabilir ve dikkatli olman gerekiyor. Kalbinin rehberliğinde bu büyülü küreyi kullanarak yeni dünyaların kapısını açabilirsin. Cesaret, merak ve sevgiyle ilerlemeni tavsiye ederim. Kız küreyi dikkatle aldı ve içindeki enerjiyi hissederek minnettarlıkla Bilgin'e teşekkür etti. Artık bilgi ve evrenin sırlarını içinde taşıyan bu büyülü küreyle birlikte yolculuğuna devam edecekti. Bilgin'in sözlerini içine sindirerek uzay gemisine doğru ilerledi. Kızıl gezegenliler ona eşlik etmek için yanındaydı. Uzay gemisine binen kız heyecanla küreyi takip etmeye başladı. Parıldanan küreyi titizlikle takip ederken uzayın derinliklerinde hayalini bile kuramayacağı güzellikte manzaralarla karşılaştı. Küre uzayın sonsuzluğunda iz bırakarak yolu gösteriyordu. Yıldızlar kızıl, mavi, sarı ve yeşil renklerle parıldayan sonsuz bir gök kubbeyi süslüyordu. İhtişamlı galaksiler dans eden ışık demetleriyle yolculuğuna eşlik ediyordu. Gökyüzünde parlayan renkli nebula bulutları yıldızların etrafında gizemli bir şekilde dolanıyordu. Kız bu büyüleyici manzara karşısında hayretler içinde nefesini tuttu. Parıldayan asteroidler yolculuk boyunca yanından geçerken ışıltılı izler bırakıyordu. Her biri kendine özgü şekilleri ve renkleriyle gökyüzünü süslüyorlardı. Bazıları kristal gibi parlayan buz kütlesi, bazıları ise volkanik patlamalarla kırmızı ve turuncu ışıklar yayıyordu. Prenses bu muhteşem manzaranın içinde adeta bir rüyada olduğunu düşündü. Uzayın sessizliği içinde yol alırken kürenin rehberliğinde keşfedilmemiş yıldız sistemlerini ve gizemli gök adalarını geçti. Her bir yolculuk yeni bir sürpriz ve büyüyle doluydu. Uzay gemisinin pencerelerinden bakarken ışıklı yıldızların arasında kaybolmuş gibi hissetti ve evrenin derinliğine dalıyormuş gibi hissetti. Bir an için zaman ve mekan kavramları kayboldu. Uzayın sonsuzluğunda ilerlerken evrenin sırlarını ve güzelliklerini keşfetmek için bir araç olmanın muhteşemliğini hissetti. Kürenin rehberliğinde yolculuğuna devam ederken içindeki merak ve heyecanla birlikte daha da derine iniyordu. Uzay gemisinin penceresinden dışarıya bakarak büyülenmiş bir şekilde yeni bir dünya keşfetti. O an evrende var olan sonsuzluğun ve keşiflerin sadece başlangıcıydı. Sonunda küre hafifçe yavaşladı ve bir yıldız sistemi içinde durdu. Kızın karşısında ışıltılı tüyleri ve zarif kanatlarıyla muhteşem bir yıldız kuşu belirdi.
Kuş, gökyüzündeki yıldızların parıltısını taşıyan tüyleriyle kızın kalbini aydınlattı. Kız büyük bir sevinçle kuşa doğru yaklaştı ve uzanarak onun tüylerini hafifçe okşadı. Kuşun tüyleri kızın dokunuşuyla birlikte bir ışık huzmesi yaydı. Kız bu ışığın içinde güven ve sevgi hissetti. Kuş göz kamaştırıcı bir güzelliğe ve parlaklığa sahipti. Kanatlarından yansıyan renkler gök kuşağının tüm tonlarını barındırıyordu. Prenses, yıldız kuşunun gözlerinde evrenin derinliklerindeki bilgelik ve özgürlükten bir ışıltı yakaladı. Kuş da kızın gözlerine baktı ve derin bir anlamla sordu. "Merhaba, sen kimsin? Ne amaçla buradasın?" Kız, yıldız kuşunun konuşmasına hayret ederek yüzünde dostane bir gülümsemeyle kendini tanıttı. "Ben bir kralın kızıyım. Babam bana bir yıldız kuşu getirmemi istedi. Ancak seni yakalamak istemiyorum. Seninle sadece arkadaş olmak istiyorum." Yıldız kuşu prensesin sözlerinden çok etkilendi ve gülümseyerek şöyle dedi: "Sen çok iyi kalpli ve dürüst bir insansın. Babanın isteğini yerine getirmek için çaba sarf ettin. Ancak benim özgürlüğüme saygı duydun. Bu yüzden sana bir teklifim var." Kız merakla sordu: "Nedir o teklif?" Kuş sevgiyle konuştu. "Ben seninle gelmeye razıyım ancak bir şartla. Senin arkadaşın olacağım ve asla kafese konulmayacağım. Beni istediğin zaman görebilirsin ancak ben de istediğim zaman uçup gidebilirim." Prenses bu teklifi kabul ederek sevinçle şöyle dedi: "Tamam, ben de senin arkadaşın olmak istiyorum. Seninle birlikte olmak bana mutluluk verecek." Böylece kralın en büyük kızı ve yıldız kuşu sevgi ve arkadaşlıkla birbirine bağlandı. Uzay gemisine binerek kralın yaşadığı gezegene doğru yola çıktılar. Yolculuk boyunca kız ve yıldız kuşu birlikte güzel anılar biriktirirken aralarındaki bağ daha da kuvvetlendi. Onlar yol ala dursunlar, bakalım ortanca kız ne yapmaktadır. Ortanca prenses sarı uzay gemisiyle yola çıktı. Uzun süre uçtuktan sonra bir gezegene indi. Burası sarı gezegendi. Sarı gezegen ışık ve enerji dolu bir dünyaydı. Yüzeyi altın sarısı renkteki bitki örtüsüyle kaplıdır. Bu bitkiler uzun ve ince yapraklara, canlı sarı renkte çiçeklere sahiptir. Gezegenin her bir köşesinde sapsarı ormanlar ve sarı çiçek tarlaları vardır. Bu tarlalar etrafa hoş bir koku yayarak gezegene tatlı bir aroma verir. Sarı gezegenin atmosferi turuncu tonlarda muhteşem gün batımlarına sahne olur. Gökyüzü sarımsı bir tonla aydınlanırken muhteşem renk oyunları göz alıcıdır. Geceleri ise yıldızlar sarı ışıklarıyla gökyüzünde parlar. Burada yaşayan halk sarı gezegenliler olarak bilinir. Sarımsı ten renkleri ve saçları gezegenin doğal rengiyle uyumlu bir şekilde sarıya dönüşür. Sarı gezegenliler enerjik, neşeli ve pozitif bir ruha sahiptir. Misafirperverlikleri ve dost canlısı tavırlarıyla tanınırlar. Konukseverlikleriyle bilinirler ve ziyaretçileri her zaman güler yüzle karşılarlar. Gezegenin merkezinde yer alan sarı şehir etkileyici bir yapıya sahiptir. Altın renkteki kuleler, sarımsı gökdelenler ve zarif sarı yapılar sarı şehrin silüetini oluşturur. Sarı gezegen enerjisiyle dolu renkli ve canlı bir dünyadır. Görsel bir şölen sunarken aynı zamanda huzur ve neşe verir. Küçük prenses sarı gezegene ayak bastığında sarı gezegenler ona merakla yaklaştı ve sordular: "Sen kimsin?
ve nereden geliyorsun? Buraya niçin geldin? Ortanca prenses sarı gezegenlere kendini tanıttı ve babasının isteğini yerine getirmek için geldiğini anlattı. Sarı gezegenliler başlarını sallayarak düşünceli bir şekilde birbirlerine baktılar. Ardından biri cesaretini toplayarak konuştu. Yıldız kuşlarını tanıyoruz. Ancak onları yakalamak gerçekten tehlikeli olabilir. Ama senin bu kadar kararlı oluşuna ve cesaretine hayranlık duyuyoruz. Kız korkusuzca gülümsedi ve şöyle dedi. Peki ne yapmam gerekiyor? Nasıl yakalayabilirim yıldız kuşunu? Sarı gezegenliler bir süre birbirleriyle bakıştıktan sonra biz sana yardım edemeyiz ama gezegenimizde efsanevi bir savaşçı var. Kendisi yıldız kuşlarıyla mücadele etme konusunda uzmandır. Belki seninle birlikte bu yolculuğa çıkar ve sana yardım eder. Prenses umutla savaşçının yanına gitmek için yola koyuldu. Sarı gezegenin derin ormanlarında ilerlemeye başladı. Ormanda sapsarı ağaçlar ve renkli bitki örtüsü göz alıcı bir manzara oluşturuyordu. Işığın ormanın üzerinden süzülmesiyle oluşan gölgeler doğanın büyülü dokusunu vurguluyordu. Ormanın içinde dolaşırken hafif bir melodi rüzgarla taşınıyordu. Bu ormanın koruyucu ruhlarının sesiydi sanki. Derin ormanda ilerledikçe mistik bir atmosfer hissediliyordu. Ormanın içine doğru gizemli bir yol açıldı ve kız yol boyunca ilerlemeye devam etti. Bir süre sonra ormanın derinliklerinde büyüleyici bir tapınakla karşı karşıya buldu kendisini. Tapınak sarımsı tonlarda işlenmiş taşlardan inşa edilmişti ve heybetli bir şekilde yükseliyordu. Tapınağın kapısını açan kız içeride efsanevi savaşçıyı buldu. Savaşçı etkileyici bir duruşa sahip olup güçlü bir aura yayıyordu. İhtişamlı kıyafeti sarı renkteydi ve üzerindeki semboller gezegenin enerjisini ve gücünü yansıtıyordu. Savaşçının gözleri bir bilgelik ve deneyim doluydu. Kız savaşçının karşısına geçti ve heyecanla niyetini açıkladı. Savaşçı kızın kararlılığını ve isteğini takdirle karşıladı. Sesinde derin ve etkileyici bir tonla konuştu. Senin cesaretini ve kararlılığını hissediyorum. Yıldız kuşunu yakalamak zorlu bir görevdir. Ancak senin gibi biri için imkansız değildir. İşte sana bu kılıcı veriyorum. Bu kılıç yıldız kuşuyla savaşmak için gereken güce sahiptir. Kılıç altın sarısı renkte parlayan bir metal ile süslenmişti. El işçiliğiyle yapılan detaylar gezegenin enerjisini yansıtan sembollerle süslüydü. Kılıcın kabzası da sarımsı taşlarla bezeliydi, adeta bir güç kaynağı gibi parlıyordu. Savaşçı kılıcı nasıl kullanacağını anlatırken prenses dikkatle dinliyordu. Bu kılıç sadece bir kez sallanabilir. Eğer yıldız kuşunu vuramazsan kılıcın gücü tükenir. Onu kullanırken odaklanmalı, gücünü hissetmeli ve en doğru anı beklemelisin. Yıldız kuşu hızlı ve çevik bir varlıktır. Cesaretin ve becerinle onu yakalayabilirsin. Ortanca prenses savaşçının öğütlerini dikkate alarak kılıcı kabzasından kavradı. Kılıç elinde enerjiyle dolup taşıyordu. Savaşçı kızın omzuna dokunarak şunları söyledi. Yolculuğun zorlu olacak. Ancak inancını ve cesaretini asla kaybetme. Yıldız kuşunu yakalayarak görevini tamamlayacağına olan inancım tam. Şimdi seni uğurluyorum ve başarılar diliyorum. Prenses savaşçının sözleriyle motive oldu ve yıldız kuşunu yakalamak için uzay gemisine doğru yol aldı. Tapınaktan ayrılırken mistik atmosferin etkisi hala üzerindeydi. Yüreğindeki umutla savaşçının öğütlerine sadık kalarak
yeni bir maceraya doğru ilerlemek için heyecanla bekliyordu. Ortanca Prenses uzay gemisine bindi ve yıldız kuşunu bulmak için uzun bir yolculuğa başladı. Yıldızlar ve gezegenler arasından geçerken kılıcının ışığı yolu aydınlattı. Sonunda kızın önünde muhteşem bir yıldız kuşu belirdi. Kuş göz alıcı renkleri ve gururlu duruşuyla tüm görkemiyle parlıyordu. Muhteşem yıldız kuşu gökyüzünden gelmiş gibi görünen büyüleyici bir yaratıktı. Uzun, zarif ve kıvrımlı kanatları ışıltılı tüylerle kaplıydı. Bu tüyler altın sarısı, turuncu ve parlak sarı tonlarında parlayarak göz kamaştırıcı bir görünüm oluşturuyordu. Tüylerin arasından süzülen ışık kuşun etrafına bir ışıltı halisi yayıyordu. Kuşun başı nazik bir şekilde eğik duruyor ve iri, hayret verici sarı gözlere sahipti. Gözlerinde derinlik ve bilgelik yatıyordu. Göz bebekleri yıldızların parlaklığına benzer bir ışıltıyla doluydu. Burnunun üzerinde altın rengi gagası parlıyordu ve onun zarafetine uyum sağlıyordu. Yıldız kuşunun göğsünde kalp şeklinde bir desen vardı. Bu desen ışıltılı sarı tüylerle süslenmişti ve kuşun güzelliğini daha da vurguluyordu. Kanatlarının uç kısımlarında parlak sarı ve turuncu tonlardaki tüyler ateşin alevlerine benzer bir görüntü veriyordu. Kuşun duruşu gururlu ve asildi. Gökyüzünde süzülen hareketleri zarif ve kusursuz bir dansı andırıyordu. Kanatlarını açtığında tüm ışıltısıyla bir ressamın tuvaline dökülen renkli bir tablo gibiydi. Yıldız kuşu kızın yaklaşmasını hissetti ve ona doğru döndü. Gözlerindeki ışıltı, merak ve güven dolu bir bakışla kızı süzdü. Kız kuşun zarafetine ve güzelliğine hayranlıkla baktı ve kendini tanıttı. "Ben bir kralın kızıyım. Babam benden bir yıldız kuşu getirmemi istedi. Seni buldum ama seni yakalamak istemiyorum. Çünkü sen çok güzel ve korkusuzsun." Yıldız kuşu kızın sözlerinden gurur duydu ve derin bir sesle cevap verdi. "Sen de çok cesur ve kararlı birisin. Babanın isteğini yerine getirmek için büyük bir çaba sarf ettin ve benim özgürlüğüme saygı duydun. Bu seni özel kılıyor. Ben, yani yıldız kuşu, seninle gelmeye ancak bir şartla razı olurum. Eğer benim özgürlüğüme bir kısıtlama getirmeye çalışırsan seninle savaşabilirim." Kız yıldız kuşunun teklifini kabul etti ve sevinçle uzay gemisine binerek kuşun yanına geçti. Birlikte kralın yaşadığı gezegene doğru yola çıktılar. Yıldız kuşunun göz kamaştırıcı güzelliği ve cesareti kızın hayalinde bir masalın gerçekleştiğini hissettiriyordu. Sarı gezegenin büyülü atmosferindeki renkler ve enerji onların yolculuğuna ilham verdi ve kız babasının isteğini yerine getirirken yeni bir dostluk ve özgürlük ruhunu da keşfetti. Acaba en küçük kıza ne oldu dersiniz? Onun hikayesine de beraberce bakalım. En küçük prenses mavi uzay gemisiyle yola çıktı. Uzun bir süre uçtuktan sonra göz alıcı bir gezegene indi. Bu gezegen derin mavi renkteki okyanusları ve geniş mavi ovalarıyla dikkat çekiyordu. Gökyüzü ise parlak mavi tonlarla süslenmişti. Kız gemiden indiğinde mavi gezegenler onu sevinçle karşıladı. Yüzlerinde gülümsemeler ve merak dolu bakışlar vardı. Kız kendini tanıttı ve yıldız kuşunu bulmak için yardım istedi. Mavi gezegenliler içtenlikle yardım etmeye hazır olduklarını belirttiler. Gezegenin masmavi bir bölgesine doğru ilerlediler. Orada şaşırtıcı mavi bitkiler ve çiçeklerle kaplı bir orman vardı. Bu ormanda yaşayan mavi gezegenliler doğayla uyumlu bir şekilde yaşıyorlardı.
Mavi gezegenliler onu ormanda yaşayan bir bilgeye yönlendirdi. Bilge derin bir mağaranın içinde yaşıyordu. Kız ve mavi gezegenliler merakla mağaranın içine girdi. Mağara göz kamaştırıcı mavi kristallerle doluydu. Bu kristaller ışığı yansıtarak mağaraya mistik bir hava veriyordu. O muhteşem mağaranın derinliklerinde Bilge kızı bekliyordu. Kız büyüleyici bir şekilde parıldayan kristallerin arasından ilerleyerek Bilge'nin yanına vardı. Bilge bakışlarını kıza çevirdi ve yıldız kuşunu bulma konusunda yardımcı olacağını söyledi. Bilge kıza mavi bir kristal verdi ve şöyle dedi: "Bu mavi kristal yıldız kuşunun enerjisini hissetmeni sağlayacak. Onu takip ettiğinde seni doğru yola yönlendirecektir. Ancak kalbinin sesini dinlemeyi unutma. Çünkü yıldız kuşunu bulmak ruhsal bir yolculuktur." Kız teşekkür ederek mavi kristali aldı. Mavi kristal ışıltılı bir şekilde parladı ve kızın elinde huzur verici bir enerji yayıldı. Bu enerji ona umut ve cesaret verdi. Kız ve mavi gezegenliler Bilge'ye teşekkür edip mağaradan ayrıldılar. Ormanın içinde mavi kristalin gösterdiği yolda ilerlediler. Yol boyunca kuşların melodik şarkıları eşlik etti ve güzellik dolu manzaralar gördüler. Sonunda mavi kristal bir yerde durdu ve kızın önünde bir yıldız kuşu belirdi. Kuş tüyleri ışıl ışıl parlayan ve tüm renklerin birleştiği muhteşem bir görünüme sahipti. Hayranlıkla kuşa baktılar. En küçük prenses yıldız kuşunun gözlerine bakarak şunları söyledi: "Merhaba, ben bir kralın kızıyım. Babam bir yıldız kuşu getirmemi istedi. Seni buldum ancak seni yakalamak istemiyorum. Çünkü sen çok güzel ve özgürsün." Yıldız kuşu kızın sözlerinden etkilendi ve şöyle yanıtladı: "Senin iyi kalpli ve dürüst bir insan olduğunu görüyorum. Babanın isteğini yerine getirmek için çok çaba sarf ettin ve benim özgürlüğüme saygı duydun. Bu yüzden sana bir teklifim var." Yıldız kuşu gülümseyerek sözlerine devam etti: "Ben seninle birlikte gelmeye razıyım. Ancak bir şartım var. Senin arkadaşın olacağım ama istediğim zaman özgür olmam gerekiyor. Beni görmek istediğinde yanında olacağım. Ancak istediğim zaman uçup gidebilirim." Kız yıldız kuşunun teklifini kabul etti. "Tamam, ben de senin arkadaşın olmak isterim. Seni asla kafese koymayacağım." Böylece kız ve yıldız kuşu arkadaş oldular. Uzay gemisine binerek kralın yaşadığı gezegene doğru yol aldılar. Umutla yeni maceralarını bekleyerek. Mavi gezegeni geride bırakarak renkli dünyalarının büyüsünü yüreklerinde taşıdılar. Üç kız kardeş uzun bir yolculuktan sonra babalarının yaşadığı gezegene vardılar. Babaları onları görünce çok sevindi, sarılıp öptü. Sonra yıldız kuşlarını gördü ve dedi ki: "Kızlarım, siz benim gururum ve sevincimsiniz. Her biriniz bana birer yıldız kuşu getirdiniz. Bu kuşlar çok değerli ve nadirdir. Siz bunları nasıl buldunuz?" Kızlar babalarına yaşadıkları maceraları anlattılar. Kral onları dinledikçe çok şaşırdı ve hayran kaldı. Sonra dedi ki: "Kızlarım, siz çok akıllı ve cesursunuz. Bu kuşları yakalamak için çok uğraştınız ama onlara zarar vermediniz. Onlarla arkadaş oldunuz ve özgürlüklerine saygı duydunuz. Ama size bir sır vereyim mi?" Kızlar merakla sordular: "Nedir o sır?" Kral dedi ki: "Bu yıldız kuşları aslında eski zamanlarda yaşamış 3 delikanlıdır. Onlar da bir kralın oğullarıydı. Babaları onlardan birer yıldız kuşu getirmelerini istemişti. Ama onlar bu kuşları yakalayamadıkları için büyük bir cezaya çarptırıldılar. Bir büyücü onları yıldız kuşuna dönüştürdü ve dedi ki:
Siz ancak bir kralın kızları tarafından bulunursanız eski halinize dönebilirsiniz. Ama onlar sizi arkadaş olarak kabul etmeli ve özgürlüğünüze saygı duymalıdır. Kızlar bu duydukları karşısında çok şaşırdılar ve babalarına dediler ki, "Gerçekten mi? Peki biz onları nasıl eski haline döndürebiliriz?" Kral, "Benim esrarlı bir kitabım var. Bu kitapta bu büyünün nasıl bozulacağı yazılıdır. Ama bunu yapmak için sizin de istekli olmanız gerekir." Kızlar babalarının kitabını getirmesini istediler. Kral kitabı getirdi ve açtı. Kitapta şöyle yazılıydı: "Yıldız kuşunu eski haline döndürmek için onu sevgiyle kucaklayın ve şu sözleri söyleyin: Sen benim arkadaşımsın ama her zaman özgür olacaksın." Kızlar bunu okuyunca çok duygulandılar ve yıldız kuşlarını sevgiyle kucakladılar ve kitaptaki sözleri söylediler. Birden yıldız kuşları ışık saçmaya başladı ve 3 yakışıklı delikanlıya dönüştüler. Delikanlılar büyüden kurtuldukları için çok teşekkür ettiler. Kral bunu görünce çok mutlu oldu ve "Kızlarım, sizler benim en büyük mutluluğumsunuz. Yüreğinizle, cesaretinizle verdiğim görevi yerine getirdiniz. Eğer sizler de kabul ederseniz bu delikanlılarla sizi evlendirmek istiyorum." 3 kız babalarına gülümseyerek baktılar ve onun teklifini büyük bir memnuniyetle kabul ettiler. Kral 3 kızı için muhteşem bir düğün düzenledi. Düğün gezegenin en büyük sarayında yapıldı. Sarayın bahçesi çiçeklerle süslendi. Sarayın salonu ışıklarla donatıldı. Sarayın mutfağı lezzetli yemeklerle dolduruldu. Düğüne bütün gezegen halkı davet edildi. Ayrıca kralın dostu olan diğer gezegenlerin kralları ve kraliçeleri de geldiler. Herkes çok neşeli ve şık görünüyordu. Düğün töreni başladı. Kral kızlarını ve damatlarını tek tek tanıttı. Herkes onları alkışlarla tebrik etti. Sonra kral onlara birer gezegenin anahtarını verdi ve dedi ki, "Kızlarım ve damatlarım, siz benim en büyük servetimsiniz. Bana çok mutluluk verdiniz. Bu yüzden sizden birer gezegenin hükümdarı olmanızı istiyorum." Kızlar ve eşleri her biri birer gezegene gittiler. Orada mutlu bir hayat sürdüler. Onlar ermiş muratlarına, biz çıkalım kerevetine. Hoş kalın, hoşça kalın. Çoktan çok selamlar.